Bu ödeme planının bir de aktarım sayfası var. Aslında burası çok pratik, hızlı bir şekilde oluşturabiliyor. Aktarım sayfasına gerek yok denilebilir. Fakat buradaki ödeme planı bir abone için oluşturuldu. Onlarca abone için ödeme planı oluşturacaksak eğer o zaman da aktarım ekranını kullanmalıyız. Burası evet yani zaten periyotlarını veriyoruz ama tek bir abone için yapıyoruz. Onun için de şöyle yapmalıyız. WorkCube'de import ekranı vardır. Topluca aktaracaksak. Import ekranında tüm modüller için birçok aktarım bu sayfada toparlanmıştır. Özellikle proje başında farklı bir yazılımdan devir olacak bir müşteri ise, datalar varsa, devirler bulunacak datalar varsa buradan yararlanıyoruz. Abone için de yine burada SUBO abonelik yönetimi altında abone ödeme planı aktarım sayfası vardır. Dediğim gibi birden fazla dönemsel olabiliyor. Bazen firmaların yani hizmet olmasa da toplu fatura keseceği dönemler olabiliyor. Bizim için şöyle bir şey hatırlıyorum. Yeni nesil yazar kasalar yeni çıkmıştı. Bir proje yaptığımız bir müşterimiz bu yazar kasaların topluca farklı farklı kişilere faturalarını kesmek istiyordu. Biz burada sadece bir satırlık kayıtlar oluşturarak hepsini toplu olarak faturalamasını yapmıştık. Yani o amaçla da kullanılabilir. Onun için burada gördüğünüz gibi 12 bir Excel oluşturmanız gerekiyor. Şurada zaten Excel'in örneği var aslında açarsak. Burada başlıklar var. Abonenizin kayıtlı olması gerekiyor. Hangi aboneye aktaracaksanız ve tarihi, ödeme planının, ürünün ID'si gibi burada bölümler var. Burada ID'ler girilmesi gerekiyor. Miktar, tutar ne kadar keseceksek. Ve bunları bu şekilde satır satır oluşturduktan sonra WorkCube'e şu alandan dosyayı seçerek import edebiliyorsunuz ve abonelerinize ait ödeme planları da yine birden fazla aboneye ödeme planları buradan oluşmuş oluyor. Tek bir abone oluşturacaksak burası zaten bizler için yeterli bir bölüm. Peki bunları oluşturduk. Bunlar ne işimize yarayacak? Bunlar toplu faturalamada işimize yarıyor. Şu kaydı birazdan toplu faturamaya geçeceğim. Mesela şu kaydı hafızamıza alalım. Bakım destek bedeli 5 Şubat 2021 3500 lira. Şimdi WorkCube'de faturalama işlemi sayfası vardır. Bu altından da erişilebiliyor. Faturalama işlemleri. Buraya geldiğimizde artı butonuna basacağız. Ve bizi şöyle bir ekran karşılıyor. Burası bizim yine bir bakım destek hizmeti veren bir firma olduğumuzu düşünelim ve faturalama zamanlarımız her ayın 5'inde olduğunu düşünelim veya farklı günde olabilir. Burası bize tanıttığımız ödeme planlarını faturaya çevirmemize yarıyor. Sadece ilgili ayın kayıtlarını. Yani biz ne yaptık? Az önce ödeme planında şey yaptık. Şöyle göstereyim. 5 Şubat, 5 Mart, 5 Nisan diye kayıtlar ekledik ve dedik ki 5 Şubat'ı hafızamıza alalım, tutalım. 5 Şubat'ta bunun gibi Aldi'nin abonesi gibi belki yüzlerce, binlerce satırımız var veya Şubat ayına giren diyelim daha doğru olur. Bunları biz buradan gelip biz hizmet faturası seçeceğiz diyorum. İşlem tipi seçmek zorundayız. Satış faturası mı, hizmet faturası mı? Hizmet faturası. Bana 1 Şubat 2021 ile 28 Şubat 2021 arasındaki tüm ödeme planlarıma bak, bul ve bunları abonesinde seçtiğim fatura yani şurası fatura şirketine faturala. Zaten fatura şirketini otomatik alıyor. Burada e-fatura kullananlar ve kullanmayanlar diye bir seçim yapmak zorundayız. Benim Aldi Holding şu anda girdiğim e-fatura kullanmıyor olarak görünüyor. Müşteri tipi kurumsal üyeler, bireysel üyeler. Yani WorkCube'de iki tür cari açma yeri vardır. Veya hesap açma yeri vardır. Şirket kartı, müşteri tedarikçi açma yeri vardır. Birisi kurumsal üyeler, diğeri de bireysel üyelerdir.
Kurumsal üyeler vergi nosu bulunan şahıs firması da olabilir. Firmaları kapsar adı üzerinde kurumsal üyeler. Bireysel üyeler ise tamamen son kullanıcıyı. İnternet üzerinden satış yapıyorsak oradaki müşteri kaydı gibi kayıtları bireysel üyelerden oluşturuyoruz. Burada da sadece kurumsal veya sadece bireysel olarak seçebilirsiniz. Şimdilik boş geçebiliyorum, zorunlu değildir. Fatura oluşturulurken depomda şu depom olsun, merkez depo, ABC deposu diyorum. Ödeme yöntemi seçebiliyorum veya hatırlarsanız ödeme planı oluştururken zaten ben ödeme yöntemi seçmiştim. Oradan da okuyabilir. Toplu faturalama kısmını abone bazında mı, cari bazında mı yapayım diyor. Yani bu şu anlama geliyor. Eğitim başında da bahsetmiştim. Bir carinin birden fazla abonesi olabilir. Faturalamayı abone bazında da yapabiliriz. Veya tek bir cari, yani abone sayısı önemlidir. Tek bir cari bazında gruplayıp böyle de kestirebiliriz. Şu anda ben abone bazında, abone ayrı faturalama yap diyorum. Ve aşama kısmı var. Burası da faturada bizim aşama vardır. Bunu seçebilirsiniz, bu faturanın aşamasını. Kullanılmayan yerler de vardır. Onun için seçiniz bırakabilirsiniz. Ve burada Page Settings, XML olarak adlandırdığımız alanda zaten otomatik olarak bir kez de yazabiliriz. Her kestiğimizde otomatik şu ID'yi seç diye. Grup faturalamada birden fazla ürün varsa tek bir faturada mı kessin yoksa her ürün için ayrı faturalama mı kessin onu seçebiliyoruz. Veya sadece belli cariye grup faturalama yap diyebiliyoruz. Şimdilik bunu da seçmiyorum ve listele diyorum. Listele dediğimde verdiğim kriterlere ait ödeme planındaki tüm satırları sistem getirecek. Ne kadar kayıt olursa olsun. E-fatura tipi kullanmayanlar diyelim bir daha. Evet, ekranı biraz büyütelim. Bakın 12 tane kesmem gereken ödeme kaydı buldu. Fatura kaydı, ödeme planındaki satırları buldu. Bizimki neydi? Halde Holding 3500 TL'ydi. Buraya direkt geldi. Bir tane de Halde'ye ait varmış. Daha önce girilmiş bir kayıt bu bizim açtığımız değil. Bizimki 51'di. Hepsini buradan getirdi. Ben fatura oluştur dediğimde sistem otomatik olarak bu carilere faturalarını oluşturacaktır. Oluşturalım. Evet, burada bazı şirketlerin muhasebe kodu yok. Dolayısıyla fatura oluştururken bunun bir mahsup kaydı olması gerekiyor. Ve muhasebe kaydını sorduğumda, baktığımda sistem bulamadım. Ama diğerlerini oluşturdu mu emin olamadım. Bir şöyle bir kontrol edelim. Tekrar bakalım. Listele diyorum. Evet, yani belli bir yerde kesmiş bulamadığı için ama bizim Aldi Holding'e oluşan faturayı oluşturmuş. Şöyle görürüz onu da. Faturalar kısmına gidiyorum. Bana bugün kaydettiğim faturaları getir diyorum. Evet. Şu balonun faturası, şu 4 tane faturayı sistem otomatik oluşturur. Dediğim gibi eğer carilerimizin tanımları düzgün yapılmışsa diğer 8 kaydı oluşturacaktı. Fakat orada bir tanesini bulamadığı için oluşturmadı. Halde bilişim olarak e, gördüğünüz gibi şu faturayı oluşturdu. Bir de Aldo Holding vardı. Pardon, bizimki ABN 51'di zaten. Aldo Holding'e faturalaması gerekiyordu. Bu faturayı oluşturdu. Tıklıyorum, içerisine bakıyorum. Evet. Verdiğim ürünü, verdiğim fiyattan, 3500 TL'den sistem oluşturdu. Bunun gibi yüzlerce aboneyi tek bir şekilde oluşturabiliyoruz. Sonrasında tekrar faturalama işlemine gelecek olursak, bunlar oluştu fakat bunların e, e-fatura ise e-fatura, e-arşiv ise e-arşiv olarak gönderilmesi gerekiyor. Şu an sadece oluştu. Henüz gitmedi. Burada
listelediğimde oluşan tüm faturaları burada toplam fatura adetini, toplam tutarını gösteriyor sistem. Kaç tanesinin mail tanımı var. Bunların hepsini burada görebiliyorsunuz ve şuraya tıklayarak faturaları e-arşiv sistemine gönderecek, emin misiniz diye bir uyarı veriyor. Burayı biraz hızlı anlattım. Şöyle tekrar alalım. Aboneler kısmından oluşturduğum faturalar için faturalama işlemlerini tekrar geliyorum. Normalde ne yapıyorduk? Artıya basıp oluşturuyorduk. Şimdi ise listele diyorum. Oluşturdum artık. Bana zaten fatura tarihini getiriyor. Bilgileri görüyorum. Bu satıra ait içeride 4 fatura oluşmuş. Ve şuradan e-arşiv olduğu için bunlar sistem grupluyor. Onun için bize başta e-fatura kullananlar ve kullanmayanları sordu. Kullanmayanlar için ayrı bir satır oluşur. Kullananlar için ayrı bir satır oluşur. Kullanmayanları da şu anda e-arşiv abonesi olduğu için bu demo sistemimiz e-arşiv olarak listede ve buradan şu mavi ikona bastığımızda böyle bir pop-up açılır ve buradan da tıkladığımızda da otomatik olarak sistem e-arşiv gönderimlerini yapar. Yapamıyorsa da burada uyarılar verir. İşte şu sebepten dolayı yapamıyorum, şu problem var diye veya e-faturada alias tanımı, carinin bilgileri eksiktir diye uyarılar verir. Bunların tam olarak bu tanımlar yapıldıysa buradan otomatik olarak toplu olarak oluşturduğunuz faturanın hepsini de toplu olarak e-belgelerini gönderebilirsiniz. Bu alanda o işleme yarıyor. Özetlemek gerekirse biz bir abone kartı nasıl açılır? Daha doğrusu bir WorkCube'de abone modülü nasıl etkinleştirilir şirket akış parametrelerinden? Bunları anlattık. Abone kartı ekleme ekranını anlattık. Güncelleme sayfasını konuştuk. Bir ödeme planı nasıl oluşturulur? Bunlara baktık. Ödeme planı import ekranlarını inceledik ve toplu faturalama yaptık ve bu faturaların da nasıl gönderileceğini e-fatura veya e-arşiv olarak burada gördük. Eğitimin son kısmında da size raporlar ekranını göstereceğim. WorkCube'ün e, raporlama modülü vardır, raporlama sayfası vardır. Aboneye ait de 2 tane rapor vardır orada. Onları da size göstereyim. WorkCube'de raporlar için şurada yukarıda BI rapor ikonuna tıklamalısınız. Ve oradan standart raporlara girmelisiniz. Standart rapora girdiğinizde yine SUBO için burada 2 tane rapor var. Birisi abone analizi raporudur, diğeri abone ödeme planı raporudur. Sadece abonelerle ilgili bir rapor çekeceksek abone analizi raporuna giriyoruz. WorkCube'de klasik olarak raporlarda girer girmez sizi filtre ekranı karşılar. Yani şurada gördüğünüz her şeyi filtreleyebilirsiniz. Birçok alan filtreleme olarak gelmiştir. İşte bana sadece kategorisi büyük müşteriler olan aboneleri getir. İşte şirket büyüklüğü şu aralıktaysa 100-249 çalışan aralığında olanları getir. Gibi size birçok bunların hepsi filtredir. Tarih filtreleri vardır veya direkt bir aboneyi seçip raporlayabilirsiniz. Fatura şirketine göre veya abonenin kendisine göre. Bunları buradan iptal aboneler, iptal olmayan aboneler gibi filtreler vardır. Bir de bunların dışında filtre olmayan şurada liste kategorisi vardır. Bu bir iki raporda vardır özellikle. Bazı raporlarda bunlar gerekiyor. Ben bu raporu istiyorum ama bu raporda şu bilgi gelsin, şu bilgi gösterilmesin. Yani gereksiz ve bilgileri görmek istemiyorum. Benim için üyenin şirket büyüklüğü önemli değildir. Onun için üye kategorisi gelsin, üyenin kodu gelsin, üyenin adı gelsin veya ben satış ortağına göre görmek istiyorum, satış ortakları gelsin gibi buradan seçtiğiniz datalar sadece rapor olarak aşağıya gelir. Şöyle çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi benim seçtiğim üye kategorisi, işte üyenin numarası, üyenin kodu, üyenin adı gibi bilgiler geldi. İstediğim diğer bilgileri de buradan seçerek raporuma başlık olarak getirebilirim. Bunun dışında burada gösterebileceğim bu raporu ben direkt Excel'e alabilirim. Excel getir kutucuğuna tıklayarak direkt Excel'e alabiliyorum. Sistem Excel olarak sistem aşağıya atıyor.
E, Aşağı yukarı bu raporun çalışma mantığı bu şekildedir. Tabii burada siz burada bu raporla ilgili datalar oluşturup farklı farklı kombinasyonlarla raporları alıp iyi incelemeniz gerekmektedir. Yani müşterilerden de özellikle talepler geldiğinde bu raporlar kullanılabilir ve unutulmaması gerekiyor. WorkCube'de bir raporun içerisinde birden çok sonuç dönebilir. Ben bunu abone bazında aldım ve dedim ki şu seçenekler gelsin ama sistem size aynı zamanda şu raporları şu bazda da gruplayabilir. Bana sadece kategori bazında grupla, işte üye bazında grupla deyip bu raporu da aynı şekilde şu kadar seçenek için alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ve WorkCube'un birçok raporunda da tek bir sayfa birden fazla sonuç dönüyor. Yani şurada her zaman rapor tipini mutlaka bir rapora girdiğinizde arayın ve burada bakın. Faturaya girdiğinizde müşteri bazında verir size, ürün bazında satışlarınızı verir, belge verir, temsilci bazında, satış yapan bazında verir. Bu isteklerinizin hepsi buradaki rapor tipinden erişebiliyorsunuz. Bu tüm raporlarımızda vardır. Bir de abone ödeme planı raporu var. Bu rapordan da oluşturduğumuz ödeme planlarını listeliyoruz. Biraz tarihi açalım. Evet. Burada da satır satır ben önümüzdeki dönemde ne kadar fatura keseceğim sorusuna mesela cevap olabilir bu rapor. Burada yine kriterlerimiz var. Birçok kriterler burada var. Aynı şekilde mantık aynıdır. İşte faturalananlar, faturalanmayanlar. Yani ben ne kadar fatura keseceğime bakacaksam sadece faturalanmadığı mantık olarak almam lazım. Bu gibi filtreleri verebiliyoruz. Evet, yine Excel olarak alabiliyoruz bu raporu. Burada liste seçeneği yok. Direkt size belli bir formatta faturalarınızı, ödeme planlarınızı listeler ve bunları da buradan takip edebilirsiniz. Abone ödeme planında da bu filtre vardı ama sadece ilgili aboneye ait gösteriyordu. Burada ise tüm abonelerinize ait ödeme planlarınızı detaylı bir şekilde, gayet detaylı bir şekilde listeleyip yönetebilirsiniz. Abone ile ilgili birçok şeyi anlattık. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim katılımınız için.